Merhabalar sevgili Koç ve yükselen Burcu Koç, Ay Burcu Koç olan çok değerli arkadaşım. Hoş geldin sevgili Koç Burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Bakalım 14 gün içinde seni neler bekliyor sevgili Koç Burcu. Kartlarımı son kez senin için bir karıştırıyorum. Koç burcu arkadaşımı 14 gün içinde neler bekliyor? Yani gelecek olan enerjiler nedir diyelim. Bakalım son kez karıştırdım arkadaşlar. Hemen alıyorum. Kupa ikilisi bakalım. Şimdi burada gelecek olan çok güzel bir fırsat var fakat tılsım beşlisi arkadaşlar. Hatta biz şöyle yapalım. Kartların tamamını alalım ve bu şekilde esas tabloyu görelim arkadaşlar. Böyle bir sanat eseri der gibi oldu tablo. Bakalım. Şimdi burada bir kaybetmek ve bir yoksunluk var sevgili Koç burcu. Öncelikle şuna çok dikkat et. Dediğim gibi kartların tamamını açacağım ve bu şekilde yorum yapmaya çalışacağım senin için ama ani bitişlere ve ani kayıplara birazcık dikkat etmende fayda var. Şimdi bak burası çok güzel. Yani burada kadersel olarak güzel bir etki var. Anlatacağım şimdi. Bence ben hiç konuşmayayım. Direkt kartları çekeyim arkadaşlar. Bakalım güç kartı, ya güneş ve güç kartı aslanı temsil eder zaten. Yani her ikisi de. Şimdi bakalım değnek kralı. Yani burada sen bak potansiyelin o kadar yüksek ki. Potansiyelin çok çok yüksek. Enerjin çok çok yüksek ve böyle bir haklılık peşinden gidiyorsun. Fakat bazı saldırılara dikkat etmende fayda var. Bu saldırıların ne olduğunu anlatacağım. Bu saldırılar daha çok böyle bir senden kaynaklı değil de sanki etrafında temizlemen gereken bazı toksit ve pis şeyleri ya da kötü şeyleri temizliyorsun gibi bir etkiden bahsetti. Aslında bakın tılsım beşlisi ve kılıç üçlüsü. Aldatılma, kandırılma, ihanet, parayla ilgili ani kayıplara ya da fazla para harcamamaya. Bak burada sana gelecek. Bak bunlara dikkat et. Çünkü burada bak diyor ki ama kılıç altılısı bir dakika arkadaşlar. Şunları bir çekelim. Ya son anda bir şeyden kurtuluyorsun sevgili Koç burcu, öyle söyleyeyim. Hani kaybettim, oldu, olmadı. Aa ne oldu acaba, geldi mi gitti mi derken son anda bir şeyden kurtuluyorsun. Bak değnek ası. Değnek kraliçe ama sen o kadar kararlı ve o kadar kendinden eminsin ki kupa altılısın. Şimdi burası bu şekilde. Bunun üzerine başka hiç almayalım. Zaten mesaj kartlarımızdan da alacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle uyarılardan bahsetmek istiyorum. Burada öncelikle enerjin çok yüksek olacak. Bunu söylemem lazım. Enerjin çok yüksek olacak. Doğruyu ve hak olanı, doğru olanı arama noktasında da potansiyelin yüksek olacak. Burada kadersel olarak hayatında çok önemli değişimler olacak. Yaratıcılığın çok artacak. Zihninin aktifliği çok artacak. Tabii ki olaylar hani biz hareket, yani bu mesela bu enerji var ya, şimdi biz harekete geçmezsek hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi burada akıl vermek anlamında değil de kartların enerjisini söylüyorum. Biz harekete geçmezsek hiçbir şey olmaz. Yani sen yaparsan o hareketi, biz yaparsak o hareketi, enerjiyi yakalarız. Yapamazsak da onu içsel olarak bir potansiyelde hani onu kendimize çalıştırabiliriz. Şimdi burada enerjin çok yüksek. Yaratıcı tarafın, potansiyelin, olaylara hakimiyetin ve oluk oluk eril aktı, öyle söyleyeyim yani. Eril enerjin çok yüksek olacak. Şimdi sağlıkla ilgili birazcık böyle bir sabırsız olmak, kaygı, endişe, hadi şu olay bir çözülsün, işte bak ben sana zamanında şunu yap dedim yapmadın gibi bir durum içerisine de girebilirsin. Bir an önce bir şeyler olsa, burada sinir olduğum bir şeyler var açıkçası. Buna karşı birazcık dikkat et. Bu seni psikolojik olarak birazcık yorabilir. Bundan bahsetti açıkçası. Bir de böyle özellikle önümüzdeki 5 gün arkadaşlar kendini değersiz hissedebilirsin. Para kayıplarına dikkat et ve burada bir fırsatı elinden kaçırabilirsin. Şimdi onu anlatacağım. Ağız ve diş sağlığı ve bir de burada kemiklerle ilgili rahatsızlıklar. Bunlara karşı dikkat et. Şimdi burada senin çok güzel bir yükselişin var. Bak gerek kariyer hayatın gerek hayatının geneliyle ilgili. Savunduğun bir konu hakkında, peşine düştüğün bir durum hakkında çok güzel bir yükselişin var ve burada sana gelecek olan bak geçtiğimiz 7 hafta 7 aydır artı eksi olarak alın. Arkadaşlar özellikle 7 hafta 7 aydır geçtiğimiz yılın 7. ayı artı eksi olarak alabilirsiniz. Burada
burada mücadele verdiğin konular ile ilgili çok güzel bir başarı var. Geçmişte yarım kalan konular, yarım kalan işler, yarım kalan projeler ya da yarım kalan bir dava derken illa böyle mahkemelik bir konu olmak zorunda değil. Savunduğun bir hak vardır. Savunduğun bir dava vardır. Yarım kalan bir konu vardır. Bunların aydınlanması ile ilgili senin yapabileceğin bir liderlik söz konusu olacak. Burası çok güzel. Ve burada diyor ki bak, hayal ettiğin bir şeyi gerçekleştireceksin. Yeteneğin yüksek olacak, ilhamın yüksek olacak. Hani böyle eline bir fırsat geçecek ama bunu iyi değerlendiremeyebilirsin, buna dikkat et. Yani burada bir yatırımının başarısızlıkla sonuçlanması. Zaten geçtiğimiz 5 hafta ve 5 günlük süre içerisinde belki de Mart ayının 5'i ve 15'i civarı arkadaşlar bunu yaşamış da olabilirsiniz. Ama burada diyor ki bak, gerek maddi konular, gerek kariyer hayatın, gerekse savunduğun konularla ilgili son anda bir şeyden kurtuluyorsun. Hani böyle bir şey deriz ya, eblek eblek olmak, ya ne oldu, gittim geldim, öyle mi oldu, böyle mi, aa bu neydi falan derken bir fırsatı kaçırıyorsun ve sonrasında hani böyle son anda bir sıkıntıdan kurtuluyorsun. Kaçırdım dediğim bir fırsatı yeniden yakalıyorsun. Çünkü burada bir fark edişinin yükselişi de var aynı zamanda. Sezgilerin çok yüksek, öncelikle sezgilerine çok iyi kulak vermen lazım. Fakat burada bir düşmanın var bak, aldatılma. Şimdi bu arkadaşlar birazcık geçmişi de anlatır açıkçası. Geçtiğimiz 5 gün 5 hafta, 3 gün 3 hafta. Önümüzdeki 5 gün ve 3 günlük süre içerisinde, yine toplam olarak alırsam, her zaman almıyorum ama 8 günlük süre içerisinde de aldatılma, kandırılma, ihanet, bunlara karşı dikkat et. Ama burada direkt aldığım mesaj şu ki, son anda sen bir tehlikeden kurtuluyorsun ve kaybettiğin bir fırsatı, ya ne oldu bu derken hani onu tekrar bir gündeme getirmek var ve burası çok çok güzel. Yani çok kararlısın, çok kendinden eminsin. Burada yeni ve güçlü başlangıçlar var. Yaratıcı tarafın çok yüksek. Yani burada senin kötülüğünü isteyen ya da senin gitmiş olduğun doğru yolu yanlışmış gibi göstermek isteyen kişilere karşı dikkat et. Kılıç üçlüsü zaten başka kişilerin sana verebileceği bir zarar. Şimdi burada toprak beşlisi, kılıç üçlüsü. Hem hava grubu var hem toprak grubu var arkadaşlar, ama tarotta burç çok önemli değil açıkçası. Bunu söylemek lazım. Hani burada şöyle söyleyeyim. Kendisini böyle varlıklı, dürüst, oturaklı gösterip de her türlü alengirli durumları ya da böyle her türlü pisliği yapıp, kendisi yapıp sen yapmışsın gibi gösterebilir ve burada senin bir açığını kovalamak isteyen biri. Buna dikkat et. Yani büyük bir kısmınız bu kişiden dolayı da hani o fırsatı kaçırabilirsiniz. Ama ne olursa olsun bunu bir yakalamak var arkadaşlar. Aldatılma, ihanet, kandırılma. Hani sen misin? Hani şunun bir açığını yakalayayım da aşağı çekeyim. Anlatabiliyor muyum? Ama ortaya somut olarak çıkarttığı bir şey yok. Boş boş konuşuyor sadece ya da senin açığını aramaya çalışıyor. Hani ortaya direkt olarak çıkartabildiği bir şey yok. Buna dikkat et. Bir de şaşkın olmamaya dikkat et. Hani ben bunu yapar mıyım, yapamaz mıyım gibi seçim yapmakta bir kararsızlık. Ama ne olursa olsun burası gayet güzel arkadaşlar. Bir de burada sana gelecek olan tavsiyeler var. Hani burada bazı fırtına dinecek. Şimdi bakın, 2 ayrı hava grubu aldım. Kova, terazi, ikizler. Hayatımıza bir tane ya da 2 tane kova, terazi, ikizler yok biliyorsunuz. Şimdi burada senden daha çok böyle bir yaşça küçük biri, bak. Yay burcu, aslan burcu, yay, aslan, terazi arkadaşlar. Yay, aslan, terazi ve balık burcu. Bu kişilerden alacağın çok güzel tavsiyeler ve çok güzel destekler var. Bunları mutlaka kulak ver. Fakat burada seni ya işte az önce anlattım ya arkadaşlar. Hani şunun bir açığını yakalayalım da falan yapalım gibi. Buna dikkat et lütfen. Dikkat et. Evet. Bazılarınızın mahkemeyle alakalı durumları da olabilir ama hani burada birazcık mücadele olacak olsa da, şimdi buradaki değnek yedilisi bana biraz onu da anlattı. Hani burada nasıl söylenir bu? Bir farkındalık var arkadaşlar. Mahkemelik durumdan da ziyade. Evet, bazılarınızda böyle bir durum var. Buna karşı dikkat edin. Eğer böyle bir şey varsa, suçlanma, ihanet, evet gerçekten de öyle bir durum yaşıyorum. Bir sıkıntı içindeyim diyen arkadaşlarım için söylüyorum. Durumları zaten özetledim. Burada yeni bir başlangıç var ama çok tedbirli olman lazım. Kafanı karıştırmak isteyen durumlar söz konusu. Onları zaten izah ettim. Her şeyden önce burada şöyle bir durum var sevgili Koç burcu. Sen şunun farkına varacaksın. Biraz motor gibi hızlı konuşuyorum, farkındayım arkadaşlar. Kusura bakmayın.
Sen şunun farkına varacaksın. Ya ben burada bir hata yaptım. Bir yanlış yaptım ve ben bu yanlışın peşini hani devam ediyorum bu yanlışa dediğim bir durum var. Ama burada döneceksin. Bak, ister senin yapmış olduğun bir yanlış olsun, ister kaçırmış olduğun bir fırsat olsun. Burada çok büyük bir şey var, dönüş var arkadaşlar. Son anda bir dönüş var. Ama burada diyor ki bak, hani ne olursa olsun dengeli hareket etmen, çok fazla hayal dünyasında dolaşmaman, çok fazla böyle umutlara kapılmaman, dengeli bir şekilde ilerlemen çok önemli. Hani ilerletmek istediğin şey neyse de, tamam mı? Şimdi tamam, burası bu şekilde, bunu yorumladık. Bir de böyle birazcık özellikle önümüzdeki ilk 6 gün arkadaşlar, 14 gün dedik, 6 gün böyle geçmişten haberler ya da geçmişe karşı özlem, ne bileyim işte albümleri karıştırabilirsin. Şimdi kupa altılısı, yani bu güzel bir barışmadır da aynı zamanda. Özellikle Aslan Yay burcundan birileri varsa etrafında ya da beni dinleyen Koç burcu arkadaşlarım, siz özellikle Aslan Yay etkiliyseniz ekstra böyle bir hassas, geçmişe gittiğiniz bir süreçte olabilir pek tabii ki. Peki şimdi diğer mesaja bakalım ve bir de o küçük destemden de alacağım arkadaşlar. Koç burcu arkadaşlarım için ne gelecek diyorum. İşbirliği, bak, işbirliklerine açık ol. Değnek prensi. Burada kadersel bir karşılaşma, kadersel bir teklif. Peki açık fikirli ol, insanlarla işbirliği yap. Her şeyi tek başına halletmene gerek yok diyor sevgili Koç burcu. Peki zaten burada sen sıkı sıkı ya da tutunuyorsun ama bir şeylere yani. Hani ben bu sorunu artık halledeceğim diye. Evrene inan, gücüyle seni etkilemesine izin ver. Bu güzel yolculuğun tadını çıkart dedi. Peki bu da böyle bir mesajdı arkadaşlar. Bir de böyle bir bakalım. Bazen ihtiyacın olan şey kapanmak ve ruhunun huzuru hak ettiğini anlamaktır. Birazcık dinlenmeye de ihtiyacım var sevgili Koç burcu. Bununla alakalı da mesaj verdi. Hani belki böyle 1-2 gün ya da 3 gün yalnız kalmaz, sadece kendini dinlemen de iyi olabilir gibi bir mesaj verdi. Her şey tam da olması gerektiği gibi. İşte ben bu sözü çok seviyorum. Olan da olmayan da her şey hayırdır arkadaşlar. O yüzden yargıdan uzak durmak çok sağlıklı bence. Her şey tam da olması gerektiği gibi gelişiyor. Olanı kabul ederek huzuru ve bilgeliği bul diyor sevgili Koç burcu. Peki bir tane de şuradan alalım arkadaşlar. Bu küçük destemizden de bakalım. Koç burcu arkadaşıma gelecek olan mesaj nedir diyelim. Ve terazi. Yapılan haksızlıkların bedelinin ödenmesi ilahi adalet diyor sevgili Koç burcu. Bir tane daha alalım arkadaşlar. Bakalım. Ne yapalım? Şöyle karıştıralım ya. Bu kartları karıştırmak da zor, almak da çok hayvan çünkü. Ve mezar arkadaşlar, bitiş, sonlanma, bir devrin kapanıp başka bir devrin başlaması diyor sevgili Koç burcu. Böyle bir mesaj verdi. Böyle bir mesaj verdi arkadaşlar. Peki mesajlarım bu şekildeydi. Her şey gönlünce olsun. Sağlık, huzur, bolluk, bereket hayatını en güzel ve öğretileri en kolay şekilde tezahür etsin. Kendine çok ama çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşça kal.